Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Berke hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hocam varisin en çok nerelerde görüldüğünü ve sebeplerinin neler olduğundan biraz bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Şimdi şöyle, varis aslında vücudun hemen her yerinde görülebiliyor. Varis dediğimiz olay, varis dediğimiz hastalık toplar damarın yapısının bozulması ve toplar damarın işlevini yerine getirememesi durumu. Toplar damarlar vücudumuzda kanı organdan, mesela bacak için konuşayım, bacak özelinde, bacaktan kalbe geri götüren damarlardır. Yani aslında bir organ kanlanır, atar damarlar bir organa kanı getirirler, toplar damarlar da o kan içindeki faydalı şeyler kullanıldıktan sonra kalbe geri götürür o kanı. Sonra işte kan akciğerlerde tekrar oksijene olur vesaire. Şimdi bu toplar damarların yapısı bozulduğunda bunlar genişlemeye başlıyor. Basıncı yükseliyor bu toplar damarların. Çoğu zaman yani bir fizyolojisi var. Bazı toplar damarların kapakları oluyor. Onların çalışmasını kolaylaştırmak için. Özellikle bacaktaki toplar damarların hemen hepsinde kapaklar mevcuttur. Çünkü yer çekimine karşı iş yaparlar. Çünkü kan yer çekimine karşı kalbe gitmek zorundadır. Buradaki en büyük yardımcıları etrafındaki kaslardır. Mesela düşkün bir hastadan bahsedelim. Düşkün bir hasta, yaşlı, hareket edemiyor veyahut kaza geçirmiş olan birinden bahsedelim. Kasları erir kullanılamadığı için. Aynı şekilde bacağı şişmeye başlar bir süre sonra. Tabii ki farklı nedenleri de olabilir. Ama en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında o kasların artık işlevini yerine getirememesidir. Çünkü bacağımızda bir kalp gibi bir organ olmadığı için o kanı yukarıya pompalayacak. En büyük yardımcısı toplar damarların içindeki kapaklar geri kaçmasın diye kanı tutuyor ve etrafındaki kaslardır. Pompa görevini onlar üstlenmiştir. İşin fizyolojisi budur. Şunu bilmekte fayda var. Tabii ki varis sadece bacakta olmaz ama en sık tabii ki toplum arasında bilinen varis bacaktaki varistir. Yani en sık etkilenen hani uzvumuz da bacaktır. Çünkü bizim bacağımız yer çekimine karşı burada yeniliyor. Yani kan orada yukarı çıkamıyor. Asıl problem bu. Oluşma mekanizması da esasında buradan gelir ki bir insan ne kadar az hareket ediyorsa, ne kadar kiloluysa, hayat şartları ne kadar kötüyse öyle söyleyeyim, yani ne kadar uzun süre ayakta kalarak çalışıyorsa, örnek veriyorum 16 saat fabrikada işçiler var hastalarımız ve 12 saat ayakta kalan aşçılar var, gene kuaförler var, işte cerrahlar var. Yani ne kadar çalışma şartlarınız dikey vaziyetteyse, ayaktaysanız o kadar tabii ki risk altındasınız. Varis'e yakalanma olasılığınız da o kadar yüksek. Bizim bahsettiğimiz anlamda bacaklardaki varisten bahsediyorum. Yani hareketliliğin ve burada kasların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz tabii aslında. ki, aynen öyle. Peki hocam varisin çeşitleri var mıdır? Tabii şöyle, varisin yani sınıflandırması var. Bazı sistemlerle sınıflandırmasını yapıyoruz. Klinik olarak sınıflandırabiliyoruz. Radyolojik olarak sınıflandırmalar var. Yani biz tabii ki bir kalp damar cerrahı olarak bizim için aslında önemli olan hastanın bir kere şikayetleri, sonrasında radyolojik bulguları. Yani varis mesela bir hasta geliyor, ayaklarında ağrısı var, yanma kaşıntısı var, gece krampları var, ayağı şişiyor, baldırda dolgunluk hissi var, ayak bileğinde ödem var, ayakkabısı küçük geliyor. Şimdi şikayetlerini dinliyoruz, evet varis olabilir diyoruz, radyolojik olarak görmek lazım gerçekten varis mi diye. Doppler'le değerlendirilir, toplar damar yetmezliği var mı, yani yüzeyel veya derin, ona bakılır. Ondan sonra tanıya alır, evet siz varis hastasısınız denir ve ondan sonra artık müdahale gerekiyorsa yapılır ya da bazı önerilerde bulunuruz ona. İşin aslı tabii ki öncelikle hastanın şikayeti, ondan sonra radyolojik bir değerlendirme, ondan sonra da müdahale. Peki iç ve dış varis beraber olabilir mi? Ya da şöyle sorayım, kılcal damarı olan kişilerde beraberinde büyük damar varisleri de olabilir mi? Tabii ki olabilir. Şöyle izah edeyim. Tabii şöyle değerlendirmek lazım. O kılcal damarlar aslında boşuna orada değil. Tabii ki cilt düzeyinde dilate olan, yani genişleyen damarlar bunlar. Buradaki bir basınç artışı söz konusu. O damarlar aslında orada varlar, genişlemiş vaziyetteler çünkü onların da basıncı artmış. Tabii bunu besleyen bir sistem oluyor. O basınç boşuna yükselmiyor. Genellikle, yani çoğu hastada böyle bu aslında.
çoğu hastada içeride bir sıkıntı olduğu için onun dışa vurmuş hali o kılcal damarlar. İçeride toplar damar basıncı yükselmiş, venöz yetmezliği var. Yani varisi var hastanın. Kan yukarıya rahatça çıkamıyor. Kan yukarıya rahatça çıkamadığı için artık kendine yeni yollar aramaya başlıyor. Örnek veriyorum, yol tıkandı, arabadasınız, aceleniz var. Bakıyorsunuz yan yol boş, hemen oradan gitmek istiyorsunuz gibi düşünebiliriz. Tabii ki daha rahat akabilecek yerleri arıyor kan ve o yüzden bu sefer oradaki kan hacmi arttığında oradaki damarlar genişliyor. Biz bunu görüyoruz. Bacakta 3 tane sistem var. Perforant sistem, derin sistem, yüzeyel sistem. Bunlardan bahsedebiliriz. Görünenlerin dışında iç varisten bahsediyorum. Dış varis olarak bilinen halk arasında, yani sadece kozmetik sıkıntı oluşturan ciltte görünen damar paketleri ya da genişlemiş olan mavi, mor renkli, bazen yeşil renkli damarlardır. Bunların sebebi neredeyse çoğu zaman içerideki yetmezliktir. İçerideki yetmezliği gösterir bu bize. Bu bahsettiğim 3 sistemde de artık tabii ki bunları tedavi edebiliyoruz. Yani varis tedavi edilemez diye bir şey yok. Ona da ultrason eşliğinde ne gerekiyorsa onu yok ediyoruz. Görünen damarlara da köpük tedavisi yapıyoruz. O şekilde genellikle, genel senaryodan bahsediyorum. O şekilde tedavisi mümkün oluyor. Hocam varisle ilgili çok fazla sorunlarımız olduğu için Tabii. biz kadınlar özellikle çok ilgileniyoruz. Tabii böyle kulaktan dolma bilgilerle sıcaklıkla da bir ilişkisi olduğunu duyuyoruz bazen. Evet, Peki doğru mudur hocam? Sıcaklıkla bir bağlantısı var mıdır? Nedir bu bağlantı? Vardır. Özellikle varis hastaları yazın çok sıcak havalarda rahatsızlıkları artar. Ya da örnek veriyorum, işte bir sauna veya ne bileyim bir kaplıcaya gider. Ağrılarım arttı der. Bacaklarımdaki ağrılar arttı derler. Çünkü sıcaklık toplar damarları genişletir. Varis hastalarının zaten sıkıntısı damarların geniş olması. Bir de sıcakla temas edince bu damarlar iyice genişler ve iyice işlevini kaybeder. Bu yüzden şikayetleri artar. Peki varisin beslenmeyle bir ilgisi var mı? Besinler varis yapar mı? Şöyle, aslında yapılan bazı araştırmalar var. Gerçekten lifli gıdaların varis üzerinde olumlu etkilerinin olduğu düşünülüyor. Yani tabii ki sebep bu çok böyle net işte ortaya koyulabilecek araştırmalar değil. Sebep işte sonuç bundandır gibi, ama tahminler var tabii ki. Ne kadar bir insan az kabız olursa ya da bağırsaklarımız ne kadar iyi çalışırsa venöz dönüş, yani toplar damarların kanı yukarı götürmesi o kadar rahat olacaktır. Bununla ilgili olduğu düşünülüyor. Lifli gıdalar genellikle önerilir varis hastalarına. Hocam bu ameliyatsız yöntemlerle varisi tek seferde hani bu seanslı mı yapıyorsunuz yoksa tek seferde bitiriyor musunuz? Şöyle, iç varis dediğimiz, yani aslında yetmezlik olan venöz yetmezlik, yani varis hastalığı asıl içerideki sıkıntıyı bir kere de bitiriyoruz. Dakikalar içinde bitiyor. Sadece bir iğne deliğinden girip yani yaklaşık 2 dakika içinde bu hastalıktan kurtulmanız mümkün. Tüm varislerden, o bacak, o bölgedeki. Onu besleyen ana sistemden, öyle söyleyeyim. Ama şimdi seans olayı şöyle ortaya çıkmakta. Şimdi kozmetik olarak sıkıntınız var. Çok fazla damarınız gözüküyor ve siz bunların yok olmasını istiyorsunuz. Bütün dünyanın kabul ettiği yöntem, yani ve en güvenli yöntem köpük tedavisi burada. Egzovenöz lazer de uygulanıyor ama egzovenöz lazerin başarısı daha düşük. Köpük dediğimiz aslında bir ilacın o damara zerk edilmesi, havayla karıştırılıp köpürtülerek, çünkü etkinliği yükseliyor havayla karıştırıldığında, o damarı öldürüyor. Yani orada iyileşme süreci var. O başlıyor ve o damar ortadan kalkıyor. Öldürüyor, görünümünü de tabii yok ediyor, düzeliyor. Bu bir süreç. Ortalama 2 ay, 6 ay arasında bir yerde tamamen yok olacaktır. Genellikle iz kalmadan yok oluyor. Ama şöyle, şunun bilinmesi gerekiyor. Bu ilacı tabii ki insanın kilosuna göre vermek gerekiyor. Bir hesabı var ve onu aşmamak adına aslında o yüzden seans hani veya işte parça parça tedaviye çağırıyoruz. Birkaç sefer ya da 3-4 sefer hastaların gelip gitmesinin tabii sebebi bundan. Çünkü o ilacın bir dozu var. Hocam peki aynı anda 2 bacağı yapabiliyor musunuz? Tercih etmiyoruz. Yapılabilir tabii ki, ama çok tercih etmiyoruz. Hem hasta konforu açısından, bazen hastaların ağrısı olabiliyor 2 bacağı yaptığımızda. Mobilitesini engelleyebiliyor, işinden bazen geri kalabiliyor. Zaten buradaki amaç, yani bizim bütün endovenöz işlemlerin amacı hızlı taburculuk ve hasta konforu. Yani bu açıdan da düşündüğümüzde aslında tek tek tedavi etmek daha mantıklı.
Çok teşekkür ederiz Ben vermiş teşekkür olduğunuz ederiz verdiğiniz bilgiler Ben için. bilgiler teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Berke Özkan'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.